Bu videomuzun konusu karın ve mide hareketleri. Düşünürseniz günlük hayatımızda yürürken ya da merdiven çıkarken bacak bölgemizi ve kalçamızı doğaçlama olarak çalıştırabiliyoruz. Ya da işte bir şeyler taşıyoruz, elimizle yaptığımız günlük işlerimizle ilgili hareketler var, omzumuzla yaptığımız. Bu bölgeler de doğaçlama olarak çalışıyor ama merkez bölge olarak telendirdiğimiz karın ve mide bölgesini günlük hayatımızda çalıştıran hareketler yok gibi. Bu nedenle de en fazla birikimin olduğu bölge, kadınlarda ve erkeklerde hiç fark etmeksizin mide ve karın bölgesi. Ayrıca kadınlarda doğum sonrası deformasyonları ve sarkmaları var. Erkeklerde yine aynı şekilde belki içkiden kaynaklanan ya da işte yanlış beslenmeden kaynaklanan birikimler var ve bunların hepsi genelde direkt karın bölgesine gidiyor. Biz her ne kadar halledemediğimiz, üstesinden gelemediğimiz konularda Türk geleneksel espri sanatının bir sonucu olarak bu bölgeye Türk kası desek de hiç kimsenin bu durumdan hoşnut olduğunu sanmıyorum. Bu videoda bu bölgeyle ilgili iki temel hareketi göstereceğim sizlere. Bunlardan bir tanesi mat crunch hareketi. Mat crunch hareketi yerde yapılan ve minder üzerinde yapılan sıkıştırma hareketi. Basit gözükmesine karşın çok etkili ve doğru yapıldığı takdirde karnın ve midenin orta ve üst kısmını çalıştıran bir harekettir. Diğeri de yine yerde yapılan, minderde yapılan reverse crunch hareketi. Reverse crunch hareketi de karnın en alt bölgesini çalıştırır. Düşünürseniz birikimin en fazla, yağ birikiminin en fazla olduğu yer yine kadın erkek değişmeksizin bu karnın en alt bölgesidir. Eğer diğer bölgeleri tam anlamıyla kontrol edebilirsek ve doğru yapabilirsek çok etkili bir harekettir. Şimdi sırasıyla bu iki hareketi görelim. Mat crunch hareketini yaparken şu anda olduğu gibi ayaklarınızı ileriye uzatmayın. Çünkü bel boşluk yapar. Dizlerinizi çekin, topuklar kalçaya yakın olsun. Gördüğünüz gibi boşluğu alıyorum, belimdeki boşluğu ve sadece karın kaslarının çalışmasını sağlıyorum böylece. Yukarıya kalkarken iyicene crunch kelime anlamında da olduğu gibi sıkıştırma yapıyorum. Karın kaslarımı sıkıştırabildiğim kadar sıkıştırıyorum. Ve her zaman kalkarken nefes vermeye dikkat ediyorum. Bu çok önemli bir konu. Kısa şu anda olduğu gibi yapmıyorum. Omuz arkalarım değecek kadar iniyorum ama orada da fazla beklemiyorum. Doğrusu şu anda gördüğünüz gibi. Ve yine nefes vererek kalkıyorum hareketi yaparken. Bu hareketleri yaparken yanlışlardan bir tanesi, yapılan yanlışlardan bir tanesi de şimdi şu anda göreceğiniz gibi elleri arkada bağlayarak kısa yapmak ve boynu çekmektir. Kesinlikle bunu engellemek için elleriniz şakaklarda olabilir. Sadece göstermeliktir. Aslında yeni başlayanlar için spor salonlarında bu tarz yardımcı bir alet de vardır. Ama bu alette de yine kafanızı kaldırmayın, kafanızla kalkmamaya çalışın. Doğrusu yine kafayı arkada ve kasmadan boyun kaslarını yapmanızdır. Bu şekilde çok daha fazla yarar sağlarsınız harekette. Bunu bir pilates topunda da bu crunch hareketinin başka bir yapılış şekli bir pilates topunda da olabilir bu hareket. İkinci hareket reverse crunch. Minderde reverse crunch hareketidir. Bu harekette karnın çok alt kısmını çalıştırır ve dikkat ediyorsanız kalçayı kaldırabildiğim kadar yukarı kaldırıyorum. Dizlerim neredeyse omzuma değecek. Ama tabii ilk başta karın kasları kuvvetli olmadığı için zorlanırsanız eğer kısa bir süre şu anda göstereceğim gibi sadece çekip uzatarak da yapabilirsiniz bu hareketi. Ama bunu alışkanlık haline getirmeyin. Yararlı olan şu anda size gösterdiğim gibi olandır. Gördüğünüz gibi iyice kaldırıyorum ve sadece kaldırmayı düşünmüyorum, yukarıdan bir kavis vererek kaldırmayı düşünüyorum. Bu hareketleri bitirdikten sonra bel hareketleriyle, bel kaslarıyla karın kasları birbirine bağlantılıdır. Hyperextension videomu da izleyin ve birçok kişinin ters mekik olarak adlandırdığı bu hareketi yapmanızda da yarar var aynı zamanda. Tabii bütün bu hareketlerin iyi sonuç verebilmesi için diyet ve spora yeni başlayanlar için örnek diyet listesi makalelerimi de aliyerojo.com'da okumanız gerekiyor.